ÖSYM'nin 2026'daki soru çözümlerinin bir benzerine bakalım. KMN gerçel sayılar için bir eşitsizlik var. Buna göre KMN sayılarının işaretleri aşağıdakilerden hangisidir? Verilen eşitsizlikte en sade halde olan kısım burası. O zaman ilk önce burayı incelemekle başlayalım. Eksi k sayısını eşitsizliğin sol tarafına yolcu edelim. Böylelikle artı k olacaktır. Oradan k küçüktür m gelecektir. Madem buradan başladık, bu kısmı bitirdikten sonra bu kısmı ele alalım. Çarpanlardan biri aslında bir sayının karesi ise orada işte yorum yapmak kolaylaşıyor. Çünkü negatif bir gerçel sayıysa onun çift kuvveti pozitif olacaktır. Yani buradaki işaretin sonucu kesinlikle artıdır. Tamam, çarpanlardan biri artı ama bunlardan birinin de eksi olması lazım. Neden? Çünkü sıfırdan küçük sayılar eksili sayılardı. Buradaki bilgiyi birleştirip yorum yapalım. K sayısı m'den küçük olacaksa o zaman o negatif olsun. Negatif olsa bile negatif sayılardan eksi 3, eksi 2 gibi olabilir. Yani burası yine büyük olur. O zaman burası da eksi olsa desek. Ama eksi ile eksinin çarpımından artı gelecektir. Artı ile artının çarpımından da yine artı geleceği için olmaz. Demek ki m büyük sayısı negatif bir büyük değil de pozitif bir büyük sayıymış. Çünkü eksi ile artının çarpımından eksi gelir, eksi ile artının çarpımından eksi gelir ve sıfırdan küçük olur. Buradan devam ediyoruz. Bu ikisini de kıyaslayabiliriz ama çok bilinmeyen var. Öyleyse ne yapacağız? Sol taraftan aldık. Sol tarafta aynı zamanda sıfırdan küçük olma durumu var. İşte önceki sonuçlardan k sayısının negatif olduğunu, m sayısının ise pozitif olduğunu keşfettik. Ancak n sayısı için artı veya eksi diyebiliyor muyuz? Hayır. Eksi olsa da çift kuvvetten dolayı artı gelir. Artı olsa da ikinci kuvvetten yine artı gelir. O yüzden her iki olasılık da var. Şıklarda bu ikisini eledik ama bunlar hala olası cevaplar. Çarpma işleminden yola çıkacağız. Deniyoruz. Burada da sayı negatif olsa eksi ile artının çarpımından eksi geliyor. Eksi ile eksinin çarpımından artı geliyor. Buradaki sonuç artı olabilir mi? Hayır. Sıfırdan küçük sayılar pozitif sayılar değildi. Sıfırdan küçük sayılar eksili sayılardı. O yüzden burası artılı bir sayı oldu. Artı ile artının çarpımından artı geldi. Eksi ile artının çarpımından ise eksi gelecektir. Yani sıfırdan küçük bir sayı olacaktır. O yüzden n'nin işareti artıdır. Cevabımız eksi artı artı şeklinde olacak.